Herkese merhabalar. Bu videoda Çek vatandaşlığını kimler alabilir ve Çek vatandaşlığı için gerekli olan B1 seviye Çekçe dil sınavı hakkında konuşacağız. Daha fazlası introdan sonra. Videoya öncelikle teşekkür mesajlarıyla başlamak istiyorum. Kanalda 7000 kişiye ulaştık ve geçtik. Farklı içerikler ve videolar hazırladığım için de farklı seyircilerimiz var. Gezi ve seyahat videosu severler, Çekya severler ya da kasık fıtığı ameliyatı olmuş ya da yüz felci geçirmiş. Buradan herkese geçmiş olsun ve teşekkürlerimi diliyorum. Çok lafı uzatmadan videoya başlayalım. İlk olarak kimler Çek vatandaşı olabilir? Birincisi ve en doğalı doğumla. Ebeveynlerden birinin Çek vatandaşı olması gerekmektedir. İkincisi ise babalık tespiti. Babanın Çek vatandaşı olması gerekmektedir. Üçüncüsü ise evlat edinmeyle. Evlat edinen ebeveynlerden bir tanesinin Çek vatandaşı olması gerekmektedir. Dördüncüsü ise beyan yoluyla. Çek Cumhuriyeti'nde uzun dönem ikamet etmiş, 10 yaşından önce Çek Cumhuriyeti'ne taşınmış ve 18-21 yaşlarına kadar temiz bir sabıkası olan kişiler de Çek vatandaşlığını alabiliyor. Beşincisi ise kurumsal yollarla, yani bir bakım evine emanet edilmiş ya da bir bakım kurumuna bırakılmış kişiler, çocuklar da Çek vatandaşlığını alabiliyor. Altıncısı ise biraz enteresan. Çek Cumhuriyeti'nde yine daimi ikametini devam ettirirken bu ülkeye önemli katkılarda bulunan kişiler de Çek vatandaşlığıyla mükafatlandırılabiliyor. Bu katkılar nelerdir diye sorarsanız, kültürel, eğitimsel, spor alanında ya da bilimsel alanlarında yükümlülüklerini yerine getirirken üstün başarılar elde etmiş ve Çek devleti tarafından sertifikalanmış kişiler Çek vatandaşlığına kabul edilebiliyor. Ne yazık ki bu saydığım kriterlere sahip olmak bizim için tabii ki pek kolay olmuyor. Bizim yapmamız gereken kendi başvuru çerçevemizde Çek vatandaşlığını almaya çalışmamız. Tabii ki bunun için ise gerekli bazı koşullar var. Hadi gelin bu koşullar nelermiş onlara teker teker bakalım. Birincisi, Çek Cumhuriyeti'nde daimi oturuma sahip olmamız gerekiyor. Bu AB vatandaşları için 3 yıl, AB vatandaşı olmayan kişiler için 5 yılı kapsamaktadır. Peki AB vatandaşı olmayan kişiler daimi oturumunu almak için ise 5 yıllık uzun oturuma sahip olması gerekiyor. Yani bu toplamda 10 yıllık bir süreci kapsıyor. Bu 10 yıllık süreç ise kesintisiz olması gerekiyor. Yani ben ülkeme gideyim, yani Türkiye'ye gideyim, oradan vizeye tekrar başvurayım, Çek Cumhuriyeti'ne geri döneyim dediğiniz anda bu 10 yıllık süreç kesintiye uğruyor ve bu 10 yıllık süreç tamamen ortadan kalkıyor. İkincisi, başvurunuzdan 3 yıl öncesini kapsayacak şekilde Çek Cumhuriyeti'nde herhangi bir sosyal yükümlülüğünüzü ihlal etmediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Yani bu sosyal yükümlülükleriniz, vergilerinizi ödediğiniz, gümrük vergilerinizi verdiğiniz ya da sosyal sağlık sigortalarınızı ödediğinizi kanıtladığınız belgeleri toplamanız gerekiyor. Üçüncüsü ise yine başvurunuzdan önce 3 yılı kapsayacak şekilde kontratlarınızı, gelir miktarınızı gösteren belgeleri toplayarak yine mevcut sahip olduğunuz kaynakları gösteren evrakları sunmanız. Dördüncü istenen bir kriter ise yine başvurunuzdan önceki 3 yıl içinde Çek Cumhuriyeti'ndeki sosyal güvenlik sistemine ya da ihtiyaç maddi destek sistemlerine önemli veya haksız bir yük bindirmemeniz ya da haksız bir kazanç elde etmediğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Beşinci istenen kriter ve gereklilik ise Çek Cumhuriyeti'nde kaldığınızı fiili bir şekilde kanıtlamanız isteniyor. Yani eğer okumaya geldiyseniz diplomalarınızı, eğer çalıştığınız şirketler, yerler varsa oradan aldığınız kontratlar, bu gibi belgeleri toplayarak bu başvuru esnasında sunulması isteniyor. Altıncı istenen kriter ise başvuru sahibinin Çek Cumhuriyeti'ne tam olarak entegre olup olmadığının bir ispatının, kanıtının yapılması istenmektedir. Mesela iş, aile ya da sosyal açıdan yaptığınız belki aktiviteler ya da bulunduğunuz, katıldığınız kurslar, bu tür öğrenmeye çalıştığınız dil sertifikaları, bunların hepsinin sizlerden sunulması istenmektedir. Yedincisi ve tabii ki son olarak da benim için en önemlisi, Çekçe ve
Çek Entegrasyon Vatandaşlık Sınavı'nın geçilmesi ve sizin B1 seviyedeki sertifikanın bu başvuru esnasında sunulması. Çekçe B1 seviyesi dil sınavını geçmeniz gerekmeyebilir. Eğer Çek Cumhuriyeti'ne lise, üniversite ya da doktora eğitimi için gelmiş, 3 seneden fazla bu ülkede eğitim almış ama bu eğitimi Çekçe olarak tamamlamışsanız ve diplomanızın üzerinde bu eğitimi Çekçe olarak tamamladığınızı kanıtlayan bir yazı varsa sizin Çek vatandaşlığını alırken B1 seviyesi dil sınavına alıp geçmeniz gerekmiyor. Çünkü bu Çekçe eğitimi aldığınız diploma sizin için bir kanıttır. Dil seviyenizi gösterir ve bu şekilde Çek vatandaşlığına diplomanıza başvurabilirsiniz. Bu detay çok önemli. Herkes bilmiyor. Şimdi burada önemli bir soru var. Çek vatandaşlığı bize ne kazandırır diye sorabilirsiniz. Çek vatandaşı olarak tabii ki bir Çek vatandaşının sahip olduğu tüm haklara sahip olacaksınız. Daimi ikamete kıyasla seçme ve seçilme hakkına sahip olacaksınız. Eğer Avrupa Birliği'nde ya da yurt dışında Çek Cumhuriyeti'nde bir sorun yaşarsanız Çek Cumhuriyeti'nin ya da Avrupa Birliği'nin diplomatik koruması altında olacaksınız. Yani Çek Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilemeyeceksinizdir. Bir Çek vatandaşı Çek Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilemez. Tabii ki de Çek pasaportuna sahip olarak daha çok seyahat edebilme özgürlüğüne sahip olabileceksiniz. Biz Çekçe B1 sınavının detaylarıyla devam edelim. Ben bu sınava geçen hafta girdim. Kasım ayında başvurumu yapmıştım ve detaylara şu anda sahibim. Hadi hep birlikte yavaş yavaş bu detaylar nelermiş bakalım. İlk olarak başvuruyu bu internet sitesinden yapabilirsiniz. Güzel açıklanmış, detaylar mevcut. Şimdi başvuruyu yapabileceğiniz tarihler ve sınava gireceğiniz yerlerin hepsinin bilgisi mevcut. Görüyorsunuz ki farklı sınav tarihleri mevcut. Farklı sınav tarihlerinin farklı şehirlerde alabiliyorsunuz. Sınav kontenjanlarının açıldığı günler belirlidir ve o günler içinde her saat başı farklı bir şehrin kontenjanı açılıyor ve bilgisayar başında beklemeniz lazım. İnternette başvuruyu yaparken hızlıca formu doldurup başvuruyu gönder demelisiniz ki 1-2 dakika içinde o şehirden ve tarihten kontenjanı alabilirsiniz. Yoksa 2 dakika içinde bu 30 ya da 40 kişilik kontenjanlar doluyor ve siz yine bir sonraki saate yani bir sonraki şehire başvuruyu yapmaya çalışıyorsunuz. Yani buradan sınava başvuruyu yapabilmek çok zor. Herkes bilgisayar başında ve binlerce kişi galiba bu sınava başvuru yapmak istiyor ve başvuruyu yapıp göndermek gerçekten çok zor. Kontenjandan bir kişilik yer almak gerçekten imkansız diyebilirim. Sınavlar genelde cuma ve cumartesi günleri yapılıyor ve 2 ana ayrı kısma ayrılıyor. Bütün gün sürüyor. Sabah 10'da vatandaşlık ve entegrasyon testi, 30 soruluk bir test, 30 dakika sürüyor. Sonra 11'de sizin okuma ve dinleme, yazma, konuşma seviyenizi ölçen B1 seviye Çekçe sınavı başlıyor. Sabah 10'dan önce gittiğinizde bir kayıt süreci var. Öncelikle pasaportunuzu ve kimliğinizi bir polise sunuyorsunuz. Kontrol sürecinden geçtikten sonra kayıt başlıyor. Kayıt esnasında bilgilerinizi kontrol edip o kağıda imza atarak size bir kod veriliyor. Bu kod 6 tane etiketten oluşuyor ve her girdiğiniz sınav esnasında bu etiketi kağıdın üzerine yapıştırıyorsunuz. Yani bu verilen size etiketleri kaybetmemeniz gerekiyor. Sınav sonrasında sonucunuzu öğrenmek için de bu kodu kullanmanız gerekiyor. Sabah 10'da başlayan vatandaşlık ve entegrasyon sınavından bahsedelim. 30 tane çoktan seçmeli şıklı test. Zor değil, eğer 10 sene Çek Cumhuriyeti'nde geçirmiş biriyseniz birçok soruya aşinasınız zaten. Ama çalışmadan da girmeyin derim. Çünkü bu kurallar, yasalarla ilgili evlenme olsun ya da trafikle olsun birçok tarihsel, kültürel sorular mevcut. Belki bazılarını bilemeyebilirsiniz. Çok korkmayın, zaten 300 tane size önceden hazırlanmış soru var. Bu 30 soru da önceden hazırlanmış 300 sorunun içinden çıkıyor. Eğer hazırlanarak giderseniz bir sorun yaşamayacaksınızdır. Vatandaşlık ve entegrasyon sınavı bittikten sonra saat 11'de
B1 Çekçe dil seviyenizi ölçen sınav başlıyor ve akşam 6'ya kadar devam ediyor. İlk olarak okuma ve okuduğunuzu anlama testi. 25 tane soru ve 50 dakika sürüyor. 50 dakika içinde 4 ayrı soru çeşidini tamamlamanız gerekiyor. İlk bölümde kısa bir sunum var. İş ilanı, el ilanı, reklam gibi. Bunu okuyarak aşağıda bulunan 6 farklı önermenin doğru ya da yanlış olduğunu işaretlemeniz lazım. Yani evet ya da hayır. Bu bir nebze kolay ama ardından ikinci bölümde uzun bir paragraf veriliyor ve kafalar burada biraz yanıyor. Bu paragrafın içinden 8 farklı soruya cevap vermeniz isteniyor. Yani A, B, C, D şıklarından birini doğru. Onu işaretlemeniz isteniyor. Bence okuma testinin içinde en zor kısım bu. Çünkü hem paragrafı okuyup, anlayıp ve sorulara doğru işaretleyeyim derken bayağı bir zaman harcıyorsunuz. Ardından 3. kısım başlıyor. 6 tane kısa paragraf veriliyor ve bu paragrafların ana teması ya da başlığı isteniyor. Ama aşağıda verilen temalar ise 8 tane farklı başlık. Yani 2 tanesi sizi kandırmak için fazladan verilmiş. Kolay gibi görünüyor ama zaman kaybettiriyor. 4. kısım ise bir nebze kolay. Burada bir paragraflar, cümleler verilmiş ve bu cümle bütünlüğünü, paragraf bütünlüğünü sizden sağlamanız isteniyor. Yine kolay gibi gözüküyor ama yine okuduğunuzu anlamada zorluk yaşarsanız zaman kaybetmenize sebep olabiliyor. Şimdi burada kendi sınav esnasında yaşadığım tecrübeden bahsetmem gerekirse bu paragraflar B1 seviyesinde ya da kolaylaştırılmış paragraflar değil. Dergiden, makaleden, orijinal internet sitesinden kopyalayıp yapıştırılmış, orada kaynakları verilmiş paragraflar. Yani bunlar çekler için hazırlanmış makaleler aslında. Bunlar size sunuluyor. Siz bunların %80'ini, %90'ını anlayabiliyorsanız bence bu sınavı geçebilirsiniz. Ben bayağı bir zorluk yaşadım. Yani en zor bölüm buymuş gibi geldi bana. Ben hani sınava girmeden önce de kendimi hazırlayabilmek için bu internet sitesinde verilmiş, hazırlanmış sorulara, paragraflara bir göz gezdirmiştim. Oradaki paragraflar çok kolaydı. Okuyordum, anlıyordum, soruları cevaplayabiliyordum. Ama yani bu sınavda o kadar zorlaştırılmış ki yani beklediğim gibi değildi. Bayağı ters köşe oldum. 50 dakikalık okuma testi bitince 15 dakika ara veriliyor ve ardından dinleme ve dinlediğinizi anlama testi başlıyor ve 35 dakika sürüyor. Bu da 4 kısımdan oluşuyor. İlk kısımda kısa diyaloglar dinliyoruz ve çoktan seçmeli şıklardan doğru cevabı seçmeniz isteniyor. Her diyalog 2 kere dinleniyor, yani kolay diyebilirim. Ama çok yanıltıcı olabiliyor, dikkat etmeniz gerekir. Çünkü şıklarda bulunan her seçeneği diyalogda teker teker söylüyorlar. Mesela diyorlar ki 42 numara ayakkabı istemiştim. Niye bana 43 numara gönderdiniz? Sonra telefonun ucundaki kişi şöyle söylüyor. Bizim elimizde şu anda 40 numara mevcut, siyah renkli. İster misiniz onu gönderelim? Hayır hayır diyor. Ben 43 numara istemiştim gibi bir diyalog geçiyor. Ve şıklarda 40, 41, 42, 43 var. Siz hepsini duyuyorsunuz ama ya hangisiydi derken böyle vakit geçiyor. Tam seçeneğin doğru hangisi olduğunu bilemiyorsunuz. Ardından dinlemenin ikinci kısmı başlıyor. Hiç ara vermeden, çünkü dinlediğiniz kayıt böyle birinci kısmı 2 kere okuyor ve diyor ki ikinci kısma geçeceğiz. Şimdi bir şıkları okuyun diyor. Şıkları okuduktan sonra diyor ki şimdi o anda diyalog başlayacak. İkinci kısmın diyaloğu öyle bir uzun ki yani böyle kafalar gidiyor, böyle diyaloğumu dinleyeyim, şıkları mı okuyayım, doğru cevabımı bulayım derken yani bu ikinci kısım dinleme gerçekten zor demem lazım. Eğer doğru şıkkı bulursanız hemen işaretleyip geçin, yoksa bir daha bir dinleyeyim ya da öbürsü mü doğruydu, bu mu doğru derken gerçekten burada işiniz çok zor. Devamında dinleme testinin 3. kısmı başlıyor. Size kısa orta uzunlukta bir diyalog sunuluyor ve aşağıdaki bulunan önermelerden evet ya da hayır birini seçmeniz isteniyor. Burası kısmen daha kolaydı ve 4. olarak kısa diyaloglar dinliyorsunuz dinleme testinde. Bu kısa diyaloglarda size aşağıda bir cümle verilmiş. Bu cümledeki boşlukta bulunan yere dinlediğiniz diyalogdaki bu kelimeyi koymanız isteniyor. Mesela kaç dereceydi o an hava, en yüksek derece neydi diye oraya 22 derece, 30 derece ya da hani alışverişten ne alınmış, işte ekmek mi alınmış, ne bileyim peynir mi alınmış, oraya onu yazmanız isteniyor. Boşluktaki bulunan yere kelimeyi doğru olarak yerleştirmeniz gerekiyor. Bu da bir nebze kolay aslında, kolay kelimeler sunuluyor.
Dinleme testinden sonra yine bir 15 dakika ara veriliyor ve 60 dakikalık süren yazma testi başlıyor. Burada çok dikkatli olmalısınız çünkü genelde herkes burada eleniyor. Yazma sınavı 2 kısımdan oluşuyor. İlk kısımda size bir önerme veriliyor. Diyor ki bir restorana gittiniz. Birinci soru, bu restoranı neden seçtiniz? 25 kelimelik bir paragrafla bu restoranı neden seçtiğinizi anlatmanız, yazmanız isteniyor. İkinci soruda bu restoranda nelerden memnun kaldınız? Yine 25 kelimelik bir paragrafla restorandan nelerden memnun kaldığınız yazmanız gerekiyor. Üçüncü soruda ise bu restoran hakkında neleri değiştirirdiniz? Yine 25 kelimelik bir paragrafla bu restoranın hakkında neler değiştirmek istediğinizi açıklıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bu bir nebze kolay. Eğer çalışarak, kalıpları öğrenerek giderseniz bu ilk yazma kısmını kolaylıkla yapabilirsiniz. Ama ikinci kısım bundan biraz daha zor. Çünkü kalıplar halinde arkadaşınıza 100 kelimelik bir mektup yazmalısınız. İkinci kısımda size 2 tane önerme veriliyor. Mesela film, sinemada mı izlemeyi seversiniz yoksa televizyonda izlemeyi seversiniz? Bir başka önerme, çocuklar evde ebeveynlerine yardım etmeli midir? Bunu birini seçerek arkadaşınıza 100 kelimelik bir mektupta anlatmalısınız. Ama bunu anlatırken kalıplara dikkat etmelisiniz. Yani mektup çerçevesinde olmalı. Mesela, merhaba Ahmet, nasılsın? Neler yapıyorsun? Uzun zamandır sana yazamadım. Evet, bunu yazıyorsunuz ama yanınızda kalıplar var. Bu mektubu yazarken neden bu önermeyi seçtiniz? Örneklendirerek anlatınız. Bu örneklendirmelerde tecrübelerinizden faydalanın ve sonuç olarak mektubu 100 kelime olarak bitirin. Okuma, dinleme ve yazma testleri bittikten sonra uzun bir ara veriliyor. Ve uzun ara verildiği esnada sizin konuşma sınavına gireceğiniz dersliklerin ve bu dersliklerin üstünde ise hangi saatte kimle birlikte konuşma sınavına gireceğiniz açıklanıyor. Çünkü konuşma sınavları 2 kişilik eşlerle birlikte yapılıyor. Ben sınava 16.40'da bir Ukraynalı kadınla girdim. Sınav 15-18 dakika sürüyor. Yani sınav öncesinde kimle gireceğinizi öğrendiğiniz için yani o kişiyle gidip böyle bir konuşma fırsatınız var. Onunla gidip hani kim daha iyi konuşuyor, hızlı konuşuyor, böyle konuşalım bir plan yapma imkanınız var. Sınavda 15 ve 18 dakika sürüyor ve eşle birlikte girdiğiniz için yan yana oturuyorsunuz. Karşınızda sınavı yapan kişi bulunuyor. İlk kısım 3-4 dakika sürüyor. Kendinizi anlatma, kendinizi tanıtma kısmı. İşte isminizin ne olduğu, nerede çalıştığınızı, nerede yaşadığınızı, hobilerinizin neler olduğunu anlatıyorsunuz. Sizden sonra eşiniz anlatıyor. O da aynı şekilde kendini tanıtıyor. Bunlar bittikten sonra sınavı yapan kişi size sorular soruyor. Mesela kitap okumayı sever misiniz, tatile gider misiniz, neler yaparsınız gibi ve birinci kısım bitiyor. Ardından ikinci kısım başlıyor ve 5-6 dakika sürüyor. Bu biraz daha detaylı. Mesela sınavı yapan kişi bir kağıt seçiyor masanın üstünden. Kağıdın üstünde bir talimat var. Mesela boş zamanda yapılacak aktiviteler gibi. Onu bırakıyor. Bir kağıt daha seçiyor. Onun kağıdın üzerinde 2 tane resim var. O kağıdı böyle masanın üzerine koyuyor. Diyor ki bir resmi seç, o resim hakkında konuş, kendi tecrübelerini, kendi yapmak istediklerini, mesela boş vakitinde 2 resimde şöyle bir şey var. Dağ gezisi ve evde oturmak gibi. Ben evde oturmayı seçtim. İşte neden o resmi seçtim, evde otururken neler yaparım, neden evde oturmayı severim gibi 5-6 dakika boyunca konuşuyorsunuz ve ardından size 1-2 soru soruyor sınavı yapan kişi. Yine sizden sonra eşiniz aynı şekilde talimatlarla sınavı gerçekleştirdikten sonra 3. kısma geliyorsunuz ve en zor kısmı bu 6-7 dakika süren sınavda eşinizle birlikte karşılıklı diyalog kurduğunuz kısım. Bu kısımda sınavı yapan kişi yine bir kağıt seçiyor, bir resim. Bir resmin üstünde böyle ayrı resimler ve talimatlar var. Bu talimatlara bakarak eşinizle birlikte bir diyalog oluşturmanız gerekiyor. Mesela biz de iş arkadaşıyız, biz aynı yerde çalışan.
bir iş gezisi düzenlememiz ve iş gezisi esnasında ne zaman, nereye, neyle gideceğimize, yanımıza neler alacağımıza, orada neler yapacağımıza, hangi aktiviteleri gerçekleştireceğimizi karar vermemiz gerekiyor ve bu spontane gelişiyor. Ama bu resmin üstündeki talimatlara uyarak, yani kafanızdan çok da atmamanız lazım. Tabii 6-7 dakika boyunca konuşmamız gerektiği için ise hemen hani ne zaman olsun saat 10'da. Neyle gidilsin? Otobüsle de deseniz olmaz. 1 dakikada biter konuşma. Biraz böyle konuşmayı uzatmanız gerekiyor. Saat kaçta gidelim? 10'da. Ya 10 bana uymaz diyor eşiniz. Yani 10'da çok erken, böyle saat 6 gibi yapalım akşam. Çünkü otobüs şirketi arabayı bize otobüsü o zaman veriyor gibi diyaloğu uzatmanız lazım. Burada yeteneğinizi konuşturmanız gerekiyor. Sizi dinliyorlar, hiç karışmıyorlar ve konuşma yeteneğinizi orada siz sunmanız ve ispatlamanız lazım. Ve sınav böylece bitiyor. Tabii hemen açıklanmıyor sınav. 1 ay sonra açıklanıyor. Size verilen etiketlerin olduğu yerde kağıtta yazıyor. Ben 15 Ocak'ta sınavın açıklanacağını biliyorum. O tarihte göreceğiz. Ama geçer miyim bilmiyorum. Çünkü okuma kısmında çok zorlanmıştım. Eğer okuma kısmını yapabildiysem büyük ihtimal bu sınavı geçerim. Sınavı geçmek için de %60 başarılı olmam gerekiyor. Yani her bölümdeki 25 sorudan %60 yani 16'sını doğru bilmiş ya da 16 puan alabilmiş olmam gerekir ki sınavı geçeyim. Eğer yani okuduğumu anlıyorum, duyduğum şeylere reaksiyon verebiliyorum diyorsanız benim size tavsiyem bu sınavda başarılı olursunuz. Yoksa eğer hani dergileri, makaleleri, gazeteyi okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız bu sınavda gerçekten zorlanırsınız. Bu sınava nasıl hazırlanalım diye sorarsanız benim nacizane tavsiyem okuma. Yani dergi okuyun, gazete okuyun, okuduğunuzu anlamaya çalışın. Eğer okuduğunuzu %80, %90 anlayabiliyorum diye biliyorsanız bu sınav sizin için kolay olacaktır. Ve dinleme kısmında da radyo dinleyin, televizyonları dinleyin ve dinlediğinizi, anladığınızı, reaksiyon verebildiğinizi, konuşabildiğinizi düşünüyorsanız bu sınavı geçersiniz. Yoksa bu sınava hiç girmeyin derim. Ayrıca yine aynı sitenin içinde sizin için hazırlanmış örnek sorular var. Kitap var. Ben bu kitabı indirdim PDF olarak. İsterseniz size gönderebilirim. Neden olmasın. Buna çalışın. Öncesinden hazırlanmış sorulara bakın. Ama bu sorulara da çok inanmayın. Çünkü ben de bu sorulara çalışarak gittim. Dedim ki iyi kolaymış. Diyalogları anlıyorum. Soruları, paragrafları anlıyorum. Cevap verebiliyorum dedim. Ama sınav beni ters köşe yaptı. Hiç de yani beklediğim gibi değildi. Ve benim de duyduğum artık bu B1 seviyesinde değil, B2, C1 seviyesine çekilmiş bir sınav. Belki bunun nedeni ise başvuruların fazladan artmış olması. Sınav ücreti ise ayrı ayrı. Çünkü ayrı ayrı bu sınavları alabiliyorsunuz. İsterseniz Çek vatandaşlık sınavını ayrı alıp ya da Çek B1 seviye dil sınavını ayrı alabilirsiniz. Mesela Çek vatandaşlık sınavı 2000 kron ve B1 seviye Çek dil sınavı ise 3700 kron. Yani toplamda 5700 kron ödeyebilirsiniz ya da ayrı ayrı ödeyebilirsiniz. Yani hani kalsam da önemli değil, ben her ay alırım bu sınavı demek de zor. Çünkü 5700 kron az bir para değil. Bu size kalmış. Benim için yani 5700 kron her ay ödeyebileceğim, her ay kendimi test edebileceğim bir sınav değil. Yani umarım kalmam bu sınavdan. Bugünkü videoda bu kadar. Sormak istediklerinizi, eğer Çekçe sınavına girdiyseniz tecrübelerinizi ya da Çekçe diliyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.